Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prenvise, Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine benden çok istediğiniz bir yelek modeli vardı. Görmüş olduğunuz yelek modeli. Bunun anlatımını sizler için yaptım. Oldukça büyük bir çalışma oldu. Rahat 2-3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte. Fakat benim ipim yünlü bir ip, birazdan göreceksiniz. İp ördükçe inceliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben onu 3,5 numara örgü şişiyle ördüm ve örgümün bakın böyle tokluğuna bakın, sıkı bir örgü oldu. Yani bunu niye söylüyorum? Normal kullanmış olduğumuz Alize Baby Best, Nako Elite Baby gibi 3,5-4 milimetre şiş kullanarak ördüğümüz iplerle ördüğünüzde otomatik bu yelek 4-5 yaşa rahat olur arkadaşlar. Yaka sayımız çok müsait. Robamızı ve bedenimizi uzatarak daha büyük yaşlara da örebilirsiniz. Bir tık kalın ip kullanarak. Bir tık kalın ip kullandığınızda örgümüz çok daha büyük olur. Benim örgüm olabilecek en küçük boyda arkadaşlar. Bunu göz önüne alın. Küçücük olmasına rağmen yine 36 santim uzunluğunda bir uzunluğumuz var. Ve 29 santimde, yanlış hatırlamıyorsam 29 santimde enimiz var arkadaşlar. Yakamız oldukça müsait. 5, 6, 7 yaşa kadar olabilecek bir yaş yaka genişliğimiz var. Şu roba kısmımızın burgulu olan yerden uzunluğu 13 santimetre. Yakanın omuz kısmından roba bitimine kadar olan uzunluğu yine 13 santimetre. Yaka kısmından itibaren bu pirinç örgülü kısım tamamıyla roba çalışmamızın olduğu kısım 10 santim arkadaşlar. Robadan sonra da tam 22 hatta 23 santim uzunluğunda da etek boyumuz var. Dediğim gibi eğer bir tık kalın iple örerseniz rahat 5, 6, 7 yaşa kadar bu sayılarla örmeniz mümkün. Ama kullandığımız Nako Elite Baby, Alize Baby Best gibi iplerle örerseniz yine benden büyük olacak. Çünkü benim ipim ince dedim. 3,5 numarayla da ördüğümü söyledim. Yani bundan büyük olacak. Rahat 2-3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte olacak. Yine aynı iplerle daha büyük örmek istiyorum diyen arkadaşlar. Yaka sayımız oldukça müsait. 90 ilmekle başladık. Bayağı geniş bir yakamız var. Sadece şu roba kısmını burgularla ilerledik ve gizli artışlar yaptık. Bir burgu daha uzattığınızda rahat 1-2 yaş daha büyük bir en elde edeceksiniz. Dolayısıyla sadece roba kısmını ve etek boyunu uzatarak daha büyük boyda örgü örmeniz mümkün. Yakayı hiç ellemeyin arkadaşlar. Yeleğimiz çok güzel, çok bilindik bir model ve benden uzun zamandır anlatmamı istediğiniz bir modeldi. Arka kısmı da böyle çok da kolay bir çalışma. Pirinç örgüyü görüp de hiç örgü bilmeyen ya da yeni örgüye başlayan arkadaşların gözü korkmasın. Benim anlatımımla çok rahat örebileceksiniz arkadaşlar. Daha önce bu sözleri söyledim. Dinleyen arkadaşlar ördü ve şimdi hiçbir modeli şaşırmadan çok rahatça benim anlatımımla örebiliyorlar. Bu da öyle bir model. O yüzden bana güvenerek hiç örgü bilmeyen ya da yeni örgüye başlayan arkadaşlar da beğendiyseler bu modeli çok rahatça örebilirler. Evet, şayet modeli beğendiyseniz beğeni butonunu tıklamayı, güzel yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Son yaptığım çağrılardan sonra bakıyorum arkadaşlar yazacak bir şey bulamasalar bile bir çiçek, bir kalp, böyle küçük bir emoji gönderiyorlar. Onlar da beni çok mutlu ediyor. Aynılarının devamını bekliyorum. Evet, şimdi hazırsak bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar ben yelek çalışmamı Viking Garn marka %100 yün, kuzu yünü olan bir iple öreceğim.
Fakat ipim bildiğiniz Nako Elite Baby Alize Baby Best kalınlığında bir örgü ipi. Bizim için önemli olan büyüklüklerimizin birbirine yakın olabilmesi adına aynı kalınlığa yakın iplerle örgü örmek. Ben ipi çok beğenmiştim, hoşuma gitmişti ve o yüzden almıştım arkadaşlar. Benim ipim bu. Siz 100 gram 250 metre, 100 gram 240 metre uzunluğunda bebe ipleriyle örebilirsiniz. Şiş numaranızda eliniz sıkıysa 4, eliniz bolsa 3,5 milimetre örgü şişi kullanabilirsiniz. Yeleğimize yakın yakadan başlayacağız. Güzel bir roba çalışması ve roba ayrımlarında burgu çalışmaları yapacağız ama hem çok kolay hem çok zevkli arkadaşlar. Büyük bir keyifle öreceğinize eminim. Tam 90 ilmekle birlikte örgüme başladım ve örgümüzde pirinç örgü olarak yaka kısmı örülüyor. Belirgin yerler yine pirinç örgü olarak örülecek. Çok kolay bir çalışma. Pirinç örgüyü nasıl yapıyoruz? Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ördükten sonra arka sırada düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz örüyoruz. Örnek anlatımlarımın olduğu oynatma listesinde eğer hiç bilmeyen arkadaşlar varsa pirinç örgünün yapımına bakabilirler ama ben şimdi zaten pirinç örgü öreceğim için burada göreceksiniz. Şimdi 90 ilmekle beraber başladım. Şöyle oldukça büyük, güzel bir yaka genişliğimiz var. Ve pirinç örgüyle ilk ilmeğim düz, sonra bir ters bir düz olarak ilk sırayı başladım. Arka sırada da düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz olarak devam ettim. Bu şekilde bakın şu kabarık pirinçleri saydığımda 1, 2, 3 tam 4 diş pirinç, yani 8 sıra örgümü örmüş oldum. Burası bizim yakamız için oldukça yeterli bir genişlik. Şimdi robamızı ayıracağız. Roba çalışmamızda ön bedenlerimiz 14 ilmek arkadaşlar. İşaretleyici taktım özellikle ki görün diye. İsterseniz siz de benim gibi işaretleyin. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek ön bedenim. Geliyorum, roba ayrımım var. Burada burgu çalışmam olacak. Roba ayrımı için de 2, 4, 6 ilmek ayırıyorum. Sonra kola geçiyoruz. Kol çalışmam için de 9 ilmek ayırdım. 2, 4, 6, 8, 9. Kolum bitti. Yine roba ayrımındayım. 2, 4, 6 ilmek roba ayrımı için. İşaretliyorum. Ve arka bedene geliyorum. Arka bedenimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tam 20 ilmeğim var. 20 ilmek sonra bir işaretleyici takıyorum ve tekrar 3. roba ayrım ilmeklerim. 2, 4, 6 ilmek olarak da bunları işaretledim. Sonra ikinci kolum 2, 4, 6, 8, 9 ilmek ve son roba artışım 2, 4, 6 ilmek bırakıp işaretliyorum. İkinci ön bedenimde de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğim oluyor. Roba ayrımlarımız böyle. Şimdi modelimizi örmeye başlayalım. Evet, pirinç örgüyle beraber ön bedeni, arka bedeni öreceğiz. Kollarımızı düz örgü öreceğiz. Şimdi pirinç örgüye başlıyorum. Bakın ilk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Pirinç olabilmesi için üzerine düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz, pirinç olabilmesi için ters. Bu şekilde 12 ilmeğimi ön bedenim için örüyorum. Tam 12 ilmek ördüm. İşaretleyicimin olduğu yerdeyim. Artık roba ayrımına geldim. Kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ilmeğimi ördüm. 12 dedim herhalde, özür dilerim. 14 ilmeğimi ön bedenim için ördüm ve roba ayrımının olduğu yere geldim. Roba ayrımının o 6 ilmeğin
sağından ve solundan ilmek artırarak robamızı büyütüyoruz. Dolayısıyla hemen bir gizli artış yapıyorum. Ben şu işaretleyicilerimi çalışırken çıkartacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi roba artışını yaptım. Burada 2, 4, 6 ilmekten oluşan roba ilmeklerim var. Bu ilmeklerin bir ters, 4 düz ve bir ters olarak öreceğim. Bir ters ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm ve son ilmeğim yine ters. Bir ters, 4 düz, bir ters. Şimdi buradan da işaretleyicimi çıkartıyorum. Hemen şu aşağıya 4 ilmek düzümün olduğu yere şöyle takıyorum ki buranın roba artış yeri olduğunu görünce hatırlayayım. Şaşırmamak için siz de aynı şeyi yapın. Şimdi 6 ilmeğimizi ördük. Bir ters, 4 düz, bir ters. Hemen bir gizli artış yapıyoruz. Sağından ve solundan artışımızı yapıyoruz. Şimdi kolumuza geldik. 2, 4, 6, 8, 9 ilmekten oluşan kol ilmeklerimiz var. Ne dedik? Kolları düz örgü olarak öreceğiz. Bu 9 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kol ilmeklerimi ördüm. Roba ayrımının oradayım. Şimdi bir gizli artış burada. Bir de 6 ilmek sonra yapacağım. Öncesinde ve sonrasında. 9 ilmekten sonra hemen bir gizli artırma yaptım. İşaretleyicimi çıkardım. Bu 6 ilmeği nasıl örüyorduk? Bir ters, 4 düz, bir ters. Başlıyorum. Bir ters. Sonra 1, 2, 3, 4 düz ve bir ters. İkinci roba ayrım yerine çalıştım. Öncesinde bir artış yapmıştım. Şimdi sonrasında yine bir gizli artış yapıyorum. Şimdi arka beden ilmeklerime geldim. Arka bedenimde 20 ilmeğim var. Burayı da pirinç örgü olarak örüyorum. Sadece kolları düz örüyoruz. Ön bedenlerle arka bedeni pirinç örgü örüyoruz. Artışımı yaptım. Bakıyorum sıradaki ilmeğim ters. Pirinç olabilmesi için üzerine düz. Sıradaki düz pirinç olabilmesi için ters. Bu şekilde 20 ilmeğimi pirinç örgüyle örüyorum. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz örerek pirinç örgümü elde ettim ve 20 ilmeğimi ördüm. Yine roba artışının olduğu yerdeyim. Hemen bir gizli artış yapıyorum. Şu işaretleyicimi çıkartıyorum. 6 ilmeğim var. Ne yapıyorduk? Bir ters, 4 düz, bir ters. Bir tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4 düzümü ördüm ve tekrar bir ters. Roba artışının olduğu yeri tamamladım. Hemen öncesinde bir artış yapmıştım. Şimdi sonrasında bir artış yaptım ve ikinci koluma geldim. 9 ilmeğim var. Kolları düz örüyorduk. Şimdi 9 ilmeğimizi düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kolumu ördüm. Yine roba artışının oradayım. Bir gizli artış. Sonra bir ters. 4 düz. 1, 2, 3, 4 düz ve bir ters. Bir gizli artış yapıyorum. Ve ön bedenimde 14 ilmeğim var. Pirinç örgü olarak örüyorum. Bakın sıradaki ilmeğim düz.
Bunu ters örmem lazım ki pirinç olsun. Sıradaki ters üzerine düz. Bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Şimdi ilk ilik çalışmamızı da yapacağız. Evet. 6 ilmek kalana kadar ördüm. Son ilmeğim düz örgü. Şimdi ilik çalışması yapacağız. 2, 4, 6 tane ilmeğim var. En son düz örmüştüm. İpi kendime alıyorum. Sıradaki ilmeğimin ters olması lazım. Geliyorum şu 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Şişime ipimi doluyorum. Bu da benim düz ilmeğim oluyor arkadaşlar. Düz 2 ilmeği birlikte ördüm. Ters. Şu dolama yaptığım ilmek düz olarak kabul ediyorum. Sıradaki ilmeğe bakın. Düz, bunun üzerine ters gelmesi lazım. Pirinç örgümüzü hiç bozmadan ilik çalışmamızı da yaptık. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters ve tersin üzerine düz örerek sıramı tamamladım. Ve hiç pirincim bozulmadan aynı sıralamayı takip ederek ilk ilik çalışmamı da açtım. Şimdi örgümüzün arka tarafında yine ön bedenler ve arka bedeni pirinç örgü öreceğiz. Kollarımızı düz örgü öreceğiz. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi de eğer düz taraftaysa düz, pirinç tarafındaysa pirinç olarak öreceğiz. Hemen başlayalım. Bu sırayı da birlikte örelim. İlk ilmeğimi boşaldım. Sıradaki ilmeğim düz, pirinç olabilmesi için üzerine ters. Sonra tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Bakın ilik çalışmamın olduğu yer. Sıradaki ilmeğim düz. Bunu düz olarak ördüm. Bakın 2 ilmeği birlikte örmüş olduğum çalışmam düz örgü. Üzerine ters olarak ördüm. Bakın. Hem pirinç çalışmam hem de ilik çalışmam çok düzgün oldu. Bu şekilde 14 ilmeğimiz vardı. Bir ilmekte gizli artış yaptık. Yani 15 ilmeğimiz oldu ön bedende. Şimdi bu 15 ilmeği pirinç örgü olarak örüyorum. Bakın artış yaptığım, gizli artış yaptığım ilmeği. Düz olarak bunu ördüm. Pirinci böyle takip ettim. Şimdi roba ayrımında önde bir ters, 4 düz, bir ters olan 6 ilmekten oluşan çalışmam var. Şu. Hatta bunların şu önlerine birer tane işaretleyici takarsak, ilkine yapmıştım. Diğerlerini de aynı şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Böylece hiç şaşırmayız. Zaten burgu çalışması yaptıktan sonra çok belirgin olacak ama yine de şu anda anlamanız için taktım. Şimdi ön tarafta bir ters, 4 düz, bir ters olan çalışma, arka tarafta bir düz, 4 ters, bir düz oluyor. Bakın zaten belli. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters öreceğiz. Bir düz, 1, 2, 3, 4 ters ve bir düz. Roba artış yerimizin, roba ayrımı yerimizin 6 ilmeğini ördük. Şimdi kol ilmeklerine geçtik. Bakın ilk ilmeğimiz zaten gizli artırma yaptığımız ilmeğimiz. Burası bizim kolumuz. Kolumuzu ne yapmıştık? Düz örgülerle örmüştük. Dolayısıyla arkada ters örgüyle öreceğiz. 9 ilmeğimiz vardı. Bir sağından bir solundan arttırdık ve 11 ilmeğimiz oldu. Bu 11 ilmeğimizi ters örgü olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi ördüm. Yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Şuraya da işaretleyici takalım. Önde bir ters, 4 düz, bir ters olan ilmek, arkada bir düz, 4 ters, 1, 2, 3, 4 ters,
bir düz olarak örülüyor. Bitti. Şimdi arka bedendeyiz. 20 ilmeğimiz vardı pirinçten. Bir sağından bir solundan artış yaptık ve 22 ilmeğimiz oldu. Bu 22 ilmeğimizi pirinç örgü olarak öreceğiz. Şimdi nasıl öreceğiz? Bakın arkadaşlar, şu artış yapmış olduğum gizli ilmeğim. Bunun öncesindeki ilmeğe bakıyorum. Düz, dolayısıyla üstüne ters örmem lazım. Buradan anlıyoruz şu ilmeği nasıl öreceğimizi. Bu ilmeğimiz ters örüleceğine göre bunu düz örmemiz lazım. Gizli artış yaptığım ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz, üzerine ters örüyorum. Yine pirinç örgümüzü örüyoruz. Şimdi 22 ilmeğimi arka bedenim için pirinç örgü olarak örüyorum. Evet. 22 ilmeğimi ördüm. Son ilmeğim gizli artış yaptığım ilmeğim. Onu da tersle ördüm. Yine roba ayrım ilmeklerim var. Bir düz, 4 ters, 1, 2, 3, 4 ters ve 1 düz. Son işaretleyicimizi de buraya takalım. Hepsi işaretlenmiş oldu. Evet. Şimdi ikinci kol çalışmamın olduğu yere geldim. Burada 9 ilmeğim vardı. Sağında solunda artış yaptım. 11 ilmeğim oldu. Ve bu kol ilmeklerimi düz örgü olarak örüyordum. Dolayısıyla arka bedende 11 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Kol ilmeklerim bitti. Yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir düz, 1, 2, 3, 4 ters ve 1 düz. Kol çalışmam ve roba artış yerim bitti. Şimdi ikinci ön bedendeyim. Ne yaptık? Burada bir artış yapmıştık. 14 ilmeğimiz vardı. Artış yaptığım ilmeğimle 15 ilmek oldu. Ve bu ilmekleri de pirinç örgü öreceğim. Şimdi yine aynı şeyi yapıyoruz. Şurası gizli artış yaptığım ilmeğim. Bunu ters mi düz mü örmem gerektiğini yandaki ilmeğe bakarak anlıyorum. Bakın yandaki ilmek ters, bunun üzerine düz örmem lazım pirinç olması için. Dolayısıyla şu dolama yapmış olduğum ilmeğimi ters olarak örmem lazım. Bunu ters ördüm. Sıradaki düz pirinç örgüm hiç bozulmadan devam ediyor. Evet, 15 ilmeğimi pirinç örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bir artırma yaptık arkadaşlar. Artırmalarımızı ön sıralarda yapıyoruz ve istediğimiz roba büyüklüğüne ulaşana kadar hep aynı şekilde artırıyoruz. Bakın şöyle işaretleyici koydum. 6 ilmekten oluşan roba ayrımlarımızın olduğu yeri karıştırmamanız için. Şimdi hızlı bir sıra daha göstereceğim artışı. Sonra hep bu şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki 3. artışta da ilk burgu çalışmamızı yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Düz olarak örmem lazım pirinç örgümü. Sanırım pirinç örgüyle ilgili anlaşılmayan bir şey kalmamıştır. Evet, şimdi 15 ilmeğim olmuştu ön bedenimde. 15 ilmeğimi pirinç örgü olarak örüyorum. Ört. Hemen sayalım. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15.
15 ilmeğimi ördüm. 6 ilmekten oluşan roba ayrım ilmeklerim var. Öncesinde ve sonrasında gizli artış yapıyoruz. Hemen gizli artışımı yaptım. Artık 16 ilmek oldu ön bedenimde. Roba ayrım ilmeklerimi bir ters, 4 düz ve bir ters olarak ördüm. Hemen sonrasında tekrar bir gizli artış yaptım ve koluma geçtim arkadaşlar. Kol ilmeklerim düz örgüydü. Düz örgülerle beraber kol ilmeklerimi örüyorum. Bir artış yaptım. Sonrasında 11 ilmek örüyorum. 11 ilmeğimi ördüm ve şimdi tekrar bir artış yapıyorum ve roba ayrım ilmeklerimin olduğu yerdeyim. Bir ters, 1 2 3 4 düz ve bir ters. Roba ayrımı bitti. Şimdi burada bir gizli artış yapacağız ve arka bedenimi örmeye başlıyorum. İlk ilmeğim düz, dolayısıyla ters olarak üzerine örgümü örüyorum ki pirinç örgüm oluşmuş olsun. Hızlıca örüyorum. Bazen böyle hızlı giderken arkadaşlar diyor ki çok hızlı örüyorsunuz. Görünmüyor ama buraları da görmenizi gerektiren hiçbir şey yok. Zaman kaybı olmasın diye hızlı hızlı örüyorum. Evet, arka bedende 22 ilmeğimiz olmuştu. Gizli artışımı yaptıktan sonra 22 ilmeğimi pirinç örgü olarak ört. Ve tekrar bir gizli artırma, roba ayrımı için bir ters, 1 2 3 4 düz ve bir ters ilmeğimi örüyorum. Hemen bir gizli artış yapıyorum ve ikinci kolumdayım. Kolumuzu düz örüyorduk. 11 ilmeğimiz var. Artış yaptım. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek ördüm. Hemen bir gizli artırma yapıyorum ve roba ayrım ilmeklerimi bir ters, 1 2 3 4 düz ve bir ters olarak örüyorum. Son kez bir gizli artırma yapıyorum ve 15 ilmek var ön bedenimde. 15 ilmeğimi pirinç örgü olarak örüyorum. İlmeğim ters üzerine düzle başlıyorum. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters örerek pirinç örgülerle sıramı tamamlıyorum. Evet, bakın ilik çalışmamın olduğu yer ne kadar düzgün ve pirinçlerimiz hiç bozulmadı. Şimdi arkadaşlar arka sırayı bir daha örerek göstermeyeyim, bayağı uzun oldu. Roba başlangıçlarını özellikle uzun uzun anlatıyorum ki anlaşılmayan yer kalmasın, ama sonrası biliyorsunuz hop diye bitiyor. Şimdi arka bedende yine pirinç örgüyle beraber ön bedenleri ve arka bedeni ters örgülerle de kol çalışmalarımızı örüyoruz. Roba ayrımındaki 6 ilmeğimizi de bir düz, 4 ters ve bir düz olarak örüyoruz. Pirince başlarken şu artış yaptığımız ilmekleri örmeye kalktığımızda bir önceki ilmeğe bakıyoruz. Bakın bu ters. Dolayısıyla bunun üzerine düz örmem lazım. Bu düzse bir önceki ilmek ters olmalı. Bu şekilde dikkat ederek arka sıramızı tamamlayalım. İkinci kez artışımız bitmiş olsun. Üçüncü kez artışa başlayacağız ve ilk burgu çalışmasını size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sıralarımızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, arka sıramı
örerek tamamladım. Şimdi 3. kez artış yapacağız ve aynı zamanda bu 6 ilmekten oluşan roba çalışmamızın olduğu yere burgu yapacağız. Şimdi başlayalım. Bu sırayı da birlikte örelim. İlk ilmeğimi boş aldım. Ardından sıradaki ilmeğim düz, sıradaki ters, yani düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olacak şekilde ön ilmeklerimi örüyorum. 14 ilmeğimiz vardı. 2 kez artırmıştık. Dolayısıyla 16 ilmeğimiz oldu ön bedenimizde. Evet, hemen kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ilmeğimi ördüm. Şimdi 6 ilmekten oluşan roba ayrımının oradayım. Öncesinde ve sonrasında artırmamı yapıyorum. Bir artış yaptım. Şimdi burguda çalışacağız. Şu sırada bir ters ilmeğimiz var. Bunu ters olarak ördüm. Ardından burgu çalışması yapacağız. Sıradaki 2 ilmekle onun yanındaki 2 ilmek. Şu 4 ilmeğin yönlerini değiştiriyorum arkadaşlar. İlk 2 ile son 2'nin yerini değiştiriyorum. Sağdan sola doğru burgu yaptım. Ve bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 3 ve 4. Bakın burgu çalışması. Sırada bir ters ilmeğim var. Bunu da ördüm. Roba ayrım ilmeklerimi örmüş oldum. Hemen sonrasında gizli artışımı yapıyorum ve kol ilmeklerimi örüyorum. 13 ilmeğim kolumda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kol ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. Bakın nasıl belli olmaya başladı. Kollar düz, ön ve arka bedenler pirinç örgü. Şimdi hemen bir gizli artış yapalım. Aynı çalışmayı buradaki 6 ilmekte yapacağım. İlk ilmeğim ters, tersi ters olarak ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmekle onun yanındaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Soldan sağdan sola doğru vurdum ve bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Bakın. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum ve roba artışını yaparak arka bedene başlıyorum. Arka bedende de 24 ilmeğim var. Şimdi tersin üzerine düz, düzün üzerine ters olacak şekilde arka beden ilmeklerimi pirinç örgü olarak örüyorum. Evet, 24 ilmeğimi pirinç örgü olarak ördüm. Roba ayrımının olduğu yere geldim. Hemen bir gizli artış yaptım. Sıradaki ilmeğim bir ters, tersimi ördüm. Ardından 4 ilmek düzüm var. Sağdan sola doğru vurdum ve bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 2, 3, 4. Sırada bir ters ilmeğim var. Ördüm ve hemen gizli artışımı yaptım. İkinci kolumu örüyorum. 13 ilmeğim var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Bitti. Bir gizli artırma, bir ters, ardından burgu çalışma. İlk 2 ilmekle yanındaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirip bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. 2, 3, 4. Sırada bir ters ilmeğim var. Roba ayrım ilmeklerim bitti. Hemen gizli artış yapıyorum ve ikinci ön bedenimi pirinç örgü olarak örüyorum. Artıştan sonra 16 ilmek pirinç örgüyle sıramı tamamlıyorum. Evet. Arkadaşlar 3. kez artışımızı yaptık. Şimdi yine arka sırayı aynı şekilde öreceğiz. Şu burgu yapmış olduğumuz 4 ilmeğimiz düz olarak zaten örmüştük. Arkada da bu ilmekleri 4 ilmeği ters öreceğiz. Yine bir düz, 4 ters, bir düz. Ön beden, ön 2 beden ve arka bedeni pirinç olarak, kolları da önlerde düz, arkalarda ters olarak örmeye devam edeceğiz. Robamız bu şekilde büyüyecek. Şu burgu çalışmalarımızı, burguyu yaptık. Şimdi arka sırada dönüyoruz ya arkadaşlar. Ondan sonra 4 sıra daha örüp 5. sırada burgumuzu yapacağız. Yani şu an burguyu kurduk. Arka sırada öreceğiz. Burgu çalışmamızı tamamlamış olacağız. Ondan sonra 2 kez daha, 2 sıra daha, yani 4 sıra daha örüp, eğer şu arka sırayı da sayarsak 5 sırada bir, öyle daha kolay anlaşılır. Şimdi bu arka 1. sıra, sonra 4 sıra daha ördüğümüzde ön 2, arka 3, ön 4, arka 5. Evet, tam 5 sıra arayla şu burgu çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde istediğimiz büyüklüğe ulaşınca arkadaşlar yeleğimizin kollarını keseceğiz. Arka ve ön bedeni birleştirerek örmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi robalarımızı örelim, sonra birlikte yine devam edelim. Arkadaşlar, robamı artırarak ve 5 sıra arayla burgu çalışmamı yaparak örmeye devam ettim. Tam 15 kez artış yaptım ve 1, 2, 3, 4, 5 tane burgu çalışması yapmış oldum. Burgu çalışmasından sonra arka sırayı ördüm ve tekrar ön sıradayım. Şimdi 17. kez artırma, 16. kez artırma yapacağız. 14 ilmeğimiz vardı. 15 kez artırdığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, tam 29 ilmeğimiz oldu önde. Kolumuzda 9 ilmeğimiz vardı. 15'te burada arttırdık. 15, 15, 30, 9 daha 39 olması lazım. Hemen kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 ilmeğim kolumda var. 20 ilmek arkada vardı. 15 15 sağdan soldan artırdık. 30 ilmek artmış oldu. 20 ilmek daha, 50 ilmek de arka bedenimizde olması lazım. Onu da kontrol edelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 ve 50 ilmek de arka bedenimde olmuş oldu. Şimdi artırmaya devam edeceğiz, fakat kollarımızı düz örgüyle örmüştük. Artık kollarımızda kol lastiği öreceğiz. Tıpkı şu yakadaki görüntünün birebir aynısını kol lastiğimizde uygulayacağız. Pirinç örgü olacak.
Şimdi geldim ön yüzündeyim. 16. kez artışımı yapıyorum. Önce pirinç örgümü ördüm. Roba ayrımındaki bir ters, 4 düz, bir ters ilmeğimin olduğu yerdeyim. Hemen bir gizli artış yaptım. 16. kez artışımı yapmış oldum. Ardından bir ters, 1, 2, 3, 4 düz ve bir ters ilmeğimi ördüm. Şimdi kolumda 16. kez artışımı yaptım ve pirinç örgüye başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde kol ilmeklerimi örüyorum. 39 ilmeğimiz vardı. 39 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Bir sonraki sırada düzün üzerine ters, tersin üzerine düz öreceğiz. Pirinç örgü elde edebilmek için. Evet, 16. artırma sıramızda artık kol ilmeklerimizde düz örgü yerine pirinç örgüye başlamış olduk. Arkadaşlar benim ipim yünlü bir ip ve 3,5 numara örgü şişi kullandım. İp biraz böyle doku olarak inceydi. O yüzden benim örgüm sizin örgünüzden bir tık küçük olabilir. Sizinki daha büyük. Nako Elite Baby, Alize Baby, Best ve benzeri iplerle ördüğünüzde benden bir tık büyük bir yelek elde etmiş olacaksınız. Evet, pirinç örgülerle kol ilmeklerimin tamamını ördüm. Düzle başladım ve düzle bitti. Şimdi roba ayrımının oraya geldim. O yüzden kolumun diğer tarafında artırmamı yaptım. Şimdi roba ayrım ilmeğinin olduğu yerdeyim. Bir ters, 4 düz ve bir ters ilmeğimi ördüm. Arka bedene geçiyorum. Arka bedende de gizli artırmamı yaptım ve pirinç örgüyle devam ediyorum. Sıradaki ilmeğim düz, üzerine ters. Sıradaki ters, üzerine düz. Bu şekilde arka bedeni örelim. İkinci kol çalışmasına yine birlikte devam edelim. Evet, arka bedenimde artırma yaptıktan sonra 50 ilmeğimi pirinç örgü olarak ördüm. Şimdi roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir gizli artış yapıyorum. Bir ters, 4 düz ve bir ters ilmeğimi örerek buradaki roba ayrımını tamamlıyorum. Şimdi yine ikinci kolumuza geldik. Bir gizli artışımızı yapıyoruz. Ardından ilk ilmeğimi düzle başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Kolumda olan 39 ilmeğimi pirinç örgü olarak örüyorum. Evet, örelim. Pirinç örgülerle kol ilmeklerimi ördüm. Roba ayrımının olduğu yerdeyim. Gizli artışımı yaptım. Bir ters, 4 düz, bir ters, roba ayrım ilmeklerimi ördüm. Artışımı yaptım ve ön bedenimi pirinç örgüyle örüp sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar, ilk ilik çalışmamdan sonra 20 sıra örgümü ördüm ve ikinci ilik çalışmamı yaptım. Yani pirinç, şu kabarık pirinçleri saydığımızda 10 tane kabarık pirinç arayla, yani 20 sıra ördükten sonra ikinci iliğimi açtım. Şimdi üçüncü iliğime kaç sıra kalmış, sıramı tamamlayıp söyleyeceğim. Şu sıramızı bir tamamlayalım. 16. kez artışımızı yapmış ve bitirmiş
oluyoruz bu sırayla beraber. Evet, şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar, ilk iyilik çalışma. Şu kabarık pirinçleri saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 pirinç arayla, yani 20 sıra arayla ikinci iliğimi açtım. Şimdi ikinci iliğimden sonra yine kabarık pirinçlerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, tam 5 tane ördük. Bunu 10'a tamamladığımızda, yani 20 sıraya tamamladığımızda 3. ve son iliğimizi açacağız. Şimdi arka sırada artık hem ön hem arka hem de kollarımızı pirinç örgü öreceğiz. Şu pirincin kol kısmında ilk çalışmasını yine sizlere göstereyim. Önce ön bedeni örüp tamamlayayım. Evet, ön bedenimi ördüm ve tamamladım pirinç örgülerle. Şimdi roba ayrımının olduğu ilmeğim var. Arkada bir düz, 1, 2, 3, 4 ters ve bir düz. Şimdi burada pirince başlayacağız. Bakın, şu roba artış ilmeğim, onun öncesinde ters ilmeğim var. Yani bu roba artış ilmeğime ters örgüyle başlıyorum. Bunu tersle ördüm. Sıradaki ilmeğim ters, onun üzerine düz örmem lazım ki pirinç olsun. Sıradaki düz üzerine ters örüyorum. Bu şekilde arka sıramızı örelim. Ön sırada 17. kez artışımızı yapalım. Sonra 18. artışta bir bakacağım kolun pirinçli kısmının uzunluğuna. Eğer yeterliyse 18. sırada artık kollarımızı keseceğiz. Ön bedenlerle arka bedeni birleştireceğiz. Yani şimdi bu sırayı tamamlayıp ardından 17. kez artışımızı yapalım. Yine arka sırayı örelim. 18. artışı yaparken öyle zannediyorum ki o zaman da burgu çalışmamızı mı yapacağız? Şimdi geriye döndüm. Bir sıra daha önüp geriye döndüğümde evet, 18. artışımızı yaparken aynı zamanda burgu çalışmamızı da yapacağız. Şimdi dediğim gibi 17. artışı yapalım. Arka sırayı örelim. Ön yüzde 18. artışla beraber devam edelim. Evet, 17. kez artırmamı bitirdim. Şu anda 18. sırada artırmamdayım ve burgu çalışmamın olduğu yerdeyim. Şimdi bu sırada hem 18. kez artışlarımızı yapacağız hem de burgu çalışmamızı yapacağız. Arka sırada da kollarımızı kesmeye başlayacağız. Şimdi ön bedenimi ördüm, gizli artırmamı yaptım. Bir ters ilmeğimi ördükten sonra şimdi burgu çalışmamı yapıyorum. İlk ilmek, ilk 2 ilmekle yanındaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ve bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Altıncı kez burgumuzu yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra bir ters ilmeğimi örüyorum. Ve gizli artışımı yapıyorum. Pirinç örgü olarak kolumu örmeye devam ediyorum. Bu şekilde artışlarımızı yapalım. Burgu çalışmalarımızı da tamamlayalım. Arka sırada artık kol kesimine başlayacağız. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Arka sırada kol kesimiyle devam edelim. Evet, 18. artırmamı bitirdim. Şimdi örgümüzün arka kısmındayız. Şu kol ilmeklerine kadar örgümü örüyorum. Bu sırayı beraber örelim. Önce pirinç örgüyle beraber ön bedenimi örüyorum. 18 kez artış yaptık. 14 ilmeğimiz vardı. 18, 20,
32 ilmeğimizin ön bedende olmuş olması lazım. Hemen kontrol edeceğim. Pirinç örgülerimi tamamlayayım. Ön beden ilmeklerimi sayarak kontrol edeceğim. Evet, pirinç örgümü ördüm. Son ilmeğim 18. gizli artırma. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ilmek ördük. Şimdi roba ayrımımızın ilmekleri var. 1 düz, 4 ters, 1, 2, 3, 4 ters ve tekrar 1 düz. Kol ilmeklerimize geldik. Şimdi kol ilmeklerimizi hem pirinç örgü olarak öreceğiz hem de aynı zamanda keseceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters üzerine düz olarak örüyorum. Şimdi ilk ilmeğimi, kolumdaki ilk ilmeğimi örmüş olduğum ilmeğimin üzerinden geçirerek bir kesme yapmış oluyorum. İpi kendime aldım. Sıradaki ilmek düz. Pirinç olabilmesi için ters olarak örüyorum. Ardından arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sıradakini düz örüyorum, kesiyorum. Sıradakini ters örüyorum ve kesiyorum. Yani pirinç örgü olarak örmeye devam ediyoruz ve aynı zamanda da kesiyoruz. Bu şekilde çok düzgün yine pirinç örgümüzün bütünlüğünü bozmadan kesme işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu kesmeyi yaparken arkadaşlar sıkı bir kesim olmamasına dikkat edin. Normal örgü ördüğünüz bollukta örüp öyle kesin. Evet, 18, 18, 36, 9'da ilmeğimiz vardı. 36, 46, tam 45 ilmeğimiz var kolumuzda. Bu 45 ilmeğin tamamını pirinç örgü örerek kesiyoruz. Keselim. Evet, ilmeklerimin tamamını bu şekilde örerek kestim ve yine roba ayrımının olduğu bir düz, 4 ters, bir düz ilmeğe kadar geliyorum. Son ilmeğim, gizli artırma yapmış olduğum ilmeğim. Bunu ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Şimdi şu bir düz ilmeğimi düz olarak örüp kesiyorum. Artık kol ilmeklerimin tamamını kestim. Bakın, kol evimizde oldukça yeterli bir genişlikte olmuş oldu. Şimdi devam ediyoruz. Roba ayrımındaki 4 ters, bir düzümü ördüm ve arka bedenimin pirinç örgüsünü örmeye başladım. Diğer kola kadar örelim arkadaşlar. Evet, arka bedenimin ilmeklerini ördüm. Son ilmeğim, gizli artış yaptığım ilmeğim, düz olarak ördüm. Şimdi roba ayrımının bir düz, 1, 2, 3, 4 ters ve bir düz ilmeğini ördüm. Yine ikinci kol ilmeklerimin olduğu yere geldim. Şimdi ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Kolumun ilk ilmeğini kestim. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki düz,
arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Aynı şekilde hem pirinç örgü örüp hem de diğer kolumuzun ilmeklerini de kesiyoruz. Şimdi bu kolu da kesip bitirelim arkadaşlar. Evet, diğer kolumun ilmeklerini de ördüm. Şu son ilmeğim, roba artış ilmeğim, bunu da ördüm, kestim. Şimdi bir düz, 4 ters, bir düz olan ilmeğim var. Bu düz ilmeğimi düz örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Kol kesimim yine bitti. 1 2 3 4 ters, bir düzle roba ayrımını ördüm. Şimdi diğer ön bedenimi pirinç örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramızı bir tamamlayalım arkadaşlar. Kaç santim uzunluğunda ve eninde bir roba çalışması yaptığımızın ölçüsünü alıp size söyleyeyim. Muhtemelen sizin örgüleriniz benden 1-2 santim ende ve boyda daha büyük olacaktır söylemiştim. Çünkü benim ipim oldukça ince ama inci gibi oldu. Çok da güzel oldu. Evet, sıramı bir tamamlayayım sizi daha fazla bekletmeden. Son birkaç ilmek kaldı. Şöyle örerek hemen tamamlayayım. Bu arada 50 gramlık ip kullanıyordum. 50 gramım bitti. Yani 100 gram ip kullanan arkadaşların yumağı yarılamış olması lazım. Çünkü metre uzunlukları aşağı yukarı aynı. Evet. Çok güzel olduk ama. Şöyle hafif kaldırayım. Çok güzel bir kalıp çalışması yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar hemen ölçü vereceğim. Hatta şöyle yapayım. Şimdi başlangıçtan itibaren 10,5 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Şu roba artışların olduğu kısmı ölçtüğümde de 13,5 santim uzunluğunda arkadaşlar. Kolumuzda yine 12,5 santim uzunluğunda. En ölçüsünü şu arka bedenden vereyim. Şu anda 27 santim enimiz var ama kol altından ilmek çalışması yapacağız ve biraz topluyor. Rahat 30 santim 31 santim enimiz olacak. Yani yine güzel büyük bir çalışma olacak ki sizin ördükleriniz daha da büyük olacak. Şimdi arkadaşlar robayı bitirdik. Bu ön bedenlerle arka bedeni birleştireceğiz. Şu kol altında da bir çalışmaya başlayacağız. Artık buraya bir ilmek atacağız. 7 tane ilmek atmayı düşünüyorum. 6 veya 8 de olabilir ama 7 bizim için ideal. Buraya 7 ilmek atacağız. Artık şuradaki pirinç örgülerimizi düz örgü olarak öreceğiz. Fakat bu aradaki ilmeklerimizi pirinç öreceğiz. Hemen başlayalım. Bu arada şu iliğimizi de kontrol edelim. İlik ne zaman açacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 sıra sonra iliğimizi açacağız arkadaşlar. Son ilik çalışmamızı yapacağız. Evet, şimdi düz örgülerle beraber örgümüze başlıyoruz. Düz örgülerle başlayacağız ama arkadaşlar şu ilik düğme kısmımız aşağıya kadar pirinç örgü olarak devam edecek. O yüzden ilk 7 ilmeğimizi yine pirinç olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğim ters, üzerine düz örüyorum ki pirinç olsun. 2
3, 4, 5, 6 ve 7. 2, 4, 6, 7 ilmeğim pirinç. Devamını düz örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek düz örgü olarak ördüm. Şu bir ters, 4 düz, bir ters çalışmam yeleğimiz bitene kadar devam edecek. Şimdi buraya geldik. Artık artışlarımız yok. Var olan ilmekleri örüyoruz. Düz örgüm bitti. Bir ters, 1, 2, 3, 4 düz ve bir tersimi ördüm. Ön bedenim bitti. Şimdi arka bedene geçerken arada 7 ilmek arttıracağız. İsterseniz benim şu anda artırdığım gibi, isterseniz kendi bildiğiniz, alışageldiğiniz şekilde 7 ilmek artırabilirsiniz. Ben örgümü çeviriyorum ve ilk ilmeğin içerisine batıp örüp bir ilmek çıkartıp şişimi alıyorum. Bir ilmek arttırdım. Bunun gibi 7 tane yapacağım. Tekrar ördüm, şişe aldım 2, ördüm, şişe aldım 3, ördüm 4, ördüm 5, ördüm 6 ve ördüm 7. 7 ilmek arttırdım. Bakın 2, 4, 6, 7. Tekrar çeviriyorum. Örgümün düz tarafı. Ve diğer roba ayrım ilmeklerimin olduğu yerdeyim. Değişen hiçbir şey yok. Bir ters, 1, 2, 3, 4 düz, bir tersimi örüyorum. Bakın bu şekilde çalışmış olduk. Şimdi arkadaşlar arka bedendeki ilmeklerimi de artık düz örüyorum. Bundan sonra ilik düğme kısmındaki ilk 7 ve son 7 ilmeğim hariç diğer ilmeklerim düz örgü oluyor. Yani pirinçli örgüler artık düz örgüye dönüyor. Şimdi diğer kola kadar bu şekilde örelim. Evet, arka bedenimin ilmeklerini düz olarak ördüm. Şimdi roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir ters, 1, 2, 3, 4 düzümü ördüm. Sonra bir tersimi ördüm. Şimdi buradan da 7 ilmek arttıracağım. Çeviriyorum örgümü. İlk ilmeğimin içerisine batarak bir ilmek çıkarttım. Sonra çıkardığım ilmeğin içerisine batıp çıkarıyorum 2. Tekrar 3, tekrar 4, tekrar 5, tekrar 6 ve son olarak 7 ilmeğimi çıkarttım. Örgümü çeviriyorum. Şimdi bir ters, 4 düz ilmeğim var. Arkadaşlar şurada ilmeği kendi başına aldığım için çok hafif bir açıklık oldu. Bakın. Bunun böyle olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. İlk ilmeğim ters ya arkadaşlar. Şurada ilk kesmiş olduğum ilmeği şöyle bunun yanına alıyorum. Orada unuttum bunu yapmayı. Siz öyle yapın. Şimdi bu yukarı aldığım ilmekle ters ilmeğimin ikisini birlikte ters olarak örüyorum.
Bakın açıklık olmadı. Orada düşünemedim. Sökmek de istemedim. Siz böyle yapın. Şimdi bir tersimi ördüm. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 düz, bir ters ördüm ve ön bedendeyim. Şimdi son 7 ilmek kalana kadar düz örgü olarak örüyorum. İki, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bunu da pirinç örüyorum. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters, tersin üzerine düz, düzün üzerine ters ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi şu ilik yerimizi bir kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 olmuş arkadaşlar. Bunu 10'da 3. ilikle beraber tamamlayacağız. 3 ilikle bitecek. Şimdi geriye gelelim. Şurada da ne yapacağımızı gösterelim. Sonra böyle devam edeceğiz. Pirinç örgüyle ilk 7 ilmeğimi örüyorum. 2, 4, 6, 7. Sonra ön tarafta düz ördük. Arka tarafta 25 ilmeğim var. Bu 25 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Evet. Bir düz, 1, 2, 3, 4 ters ilmeğimi ördüm. Tekrar bir düz ilmeğimi ördüğümde artırma yapmış olduğum 7 ilmeğim var arkadaşlar. Bu ilmekleri artık pirinç öreceğiz. Şimdi bu ilk ilmeği tersle başlayalım. Burası düz olduğu için. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir ters. Evet, bitti. 2, 4, 2, 4, 6, 7 ilmeği pirinç ördüm. Şimdi roba ayrımının olduğu ilmekler, bir düz, 1, 2, 3, 4 ters, bir düzle örmüş oldum. Bakın kol altımız böyle oldu arkadaşlar. Oldukça geniş bir kol evimiz olmuş oldu. Şimdi ters örgülerle burgu çalışmamın olduğu yere kadar örgümü örüyorum. Önler düz, arkalar ters. Bundan sonra hep böyle öreceğiz. Yine burgu çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi şu kol altına kadar öreyim. Evet, arka ilmeklerimi ördüm. Şimdi bir düz, 1, 2, 3, 4 ters, bir düzümü ördüm ve yine 7 ilmekten oluşan örgümün olduğu yerdeyim. Şimdi burada da tersle başlayalım. Aynı olsun. Bir ters, 2 düz, 3 ters, 4 düz, 5 ters, 6 düz, 7 ters. Bu da bitti. Bakın burası ayrık oldu arkadaşlar. Buraya bir formül bulmam lazım. Nasıl bulsam bu formülü? Şunu şundan beraber öreceğim. Ki bunu kapatayım.
Evet, alttan ilmek aldım yani. Şimdi arkadaşlar şu ikisini birlikte düz olarak ördüm. Evet, kapattım. İçim rahat etti. Şimdi bir düz, 1 2 3 4 ters ve bir düzümü ördüm. Şimdi ön bedendeyim. Son 7 ilmek kalana kadar ters örgülerle birlikte ön bedenimi örüyorum. Bundan sonra çok keyifli öreceksiniz arkadaşlar. Son bir ilik çalışması yapacağız. İlk 7 ve son 7 ilmeğimiz pirinç. Bir de kol altındaki bu burgu çalışmalarının arasında kalan örgümüz pirinç olacak. Diğerleri düz olacak. Burgu çalışmasına yine devam edeceğiz. Evet, 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olacak şekilde bu 7 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Evet. Bitti. Kol altlarımız da böylece birleşmiş oldu. Bakın ne kadar düzgün olmuş oldu. Şurayı da kurtardığıma çok sevindim. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Son ilik çalışmamızı açacağız. Şu burgu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine 5 sıra arayla. Bunda şöyle bir şey olacak. Şimdi 3 tane burgu yapacağız. Şu birleştirmeden sonra 1, 2, 3 burgu yapınca arkadaşlar tıpkı robada artış yapıyorduk ya. Yani bir ters, 4 düz, bir ters ilmeğin sağından ve solundan artış yapıyorduk ya. Aynı şeyi bu aşağıdaki çalışmada da yapacağız. Sağından ve solundan artış yapacağız. Yani bir buradan, bir buradan. Şurada hem ön bedende robamız artacak, hem şu arada ilerleyen 7 ilmeğimiz artacak. Mesela 9 olacak, 11, 13 olarak devam edecek. Ön bedenimizde şöyle hafif çam bir görüntü olacak şekilde artıracağız. Şimdi bir 3 sıra örelim. Ben ilk artırmayı göstereyim. Ondan sonra zaten hep böyle devam edecek ta ki etek ucuna kadar. Etek ucunda da şu görmüş olduğunuz koldaki pirinç çalışmasının aynısını eteğe uygulayacağız ve yeleğimizi bitirmiş olacağız. Çok güzel bir model çalışması, benden çok istiyordunuz. Fakat yine kendi sayılarımla, kendi kalıbımla uyarladım arkadaşlar. İnşallah düşündüğüm gibi güzel bir çalışma olur ki görünen o. İpim de biraz inceydi, şişim de inceydi. Böyle inci gibi bir örgü olmuş oldu. Biraz küçük olacak sizinkinden ama sonuç itibariyle çok güzel olacak. Evet, şimdi ne dedik? 3 burgu boyunca örelim. Sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, kol altımdan sonra bakın 1, 2 burgu yaptım. Şimdi 3. burguyu yaparken bahsetmiş olduğum artırmayı yapacağım. Tıpkı roba artırması yaptığımız gibi şu bir ters, 4 düz, bir ters olan 6 ilmek olan örgümün bir öncesinde, bir sonrasında geleceğim. Pirinç örgülerimi öreceğim. Yine burada da bir ters, 4 düz, bir ters olan ilmeklerimin bir öncesinde, bir sonrasında artış yapacağım. Aynı çalışmayı yine diğer kol altında yapacağım. Şimdi yapalım. Örgümün düz tarafında örgüye başladım. Geldim bir ters ilmeğimin olduğu yere kadar. Hemen bir gizli artış yapıyorum. Ardından bir ters ilmeğimi örüyorum. 3. kez burgu çalışmamı beden kısmında uyguluyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bir ilmek tersim var. Bu bir ilmek tersimi de ördüm.
Şimdi buradan hemen gizli artışımı yapıyorum ve 7 ilmeğimiz vardı. 2, 4, 6, 7. Pirinç örgü olarak önce bu 7 ilmeği örüyorum. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Evet, 7 ilmeğimi pirinç örgü ördüm ve 6 ilmekten oluşan bu burgulu kısma geldim. Hemen öncesinde bir gizli artırma yapıyorum. Sonra bir ters örgümü örüp 3. burgumu çalışıyorum. Evet, burgumu çalıştım. Bir ters ilmeği var. Onu da ördüm. Şimdi bir gizli artışta burada yapıp arka beden ilmeklerimi diğer burgu çalışmamın şuraya kadar, buraya kadar düz örgülerle öreceğim. Şimdi ne yapmış olduk onu bir göstereyim. Şimdi geldik arkadaşlar, ön bedende bir ilmek artırdık. Tam kol altımızda da pirinç örgümüz vardı, 7 ilmek. Bir başında bir sonunda artırdık. Bakın bizim bu 7 ilmeğimiz 9 ilmek oldu artışlarla. 2, 4, 6, 8, 9. Bir ilmek burada, bir ilmek burada, bir ilmek burada ve bir ilmek burada olacak şekilde 4 ilmek artırmış olduk. Şimdi aynı çalışmayı diğer kol altında yapacağız. Arka beden ilmeklerimi örüp geliyorum. Evet, arka beden ilmeklerimi ördüm. Yine burgulu 6 ilmekten oluşan çalışmamın oradayım. Aynı şeyi burada yapıyorum. Düz ilmeklerimden hemen sonra bir gizli artış yaptım. Ardından bir ters örgümü ördüm. Ve burgu çalışmamı yapıp 4 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Ardından bir ters ilmeğim var. Bir ters ilmeğimi ördüm. 7 ilmek pirinç örgümün öncesindeyim. Hemen bir gizli artış yapıp 7 ilmeğimi pirinç örgü olarak örüyorum. Evet, 7 ilmeğimi ördüm. Hemen bir gizli artış yapıyorum. Bir ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi örüp burgu çalışmamı çalışıyorum. Dört ilmeğimi düz ördüm. Bir ters ilmeğimi ördüm. Bakın ön bedenimin şimdi ilmekleri var. Hemen öncesinde bir gizli artış yapıp artık son 7 ilmek kalana kadar ön bedenimi düz ilmeklerle son 7 ilmeğimi de pirinç örgü örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sırada var olan ilmeklerimizi öreceğiz. Sadece belirgin aralıklarla bu artışı yapacağız. O da biraz aşağıya doğru yeleğimiz genişlesin diye arkadaşlar. Modeli öyle. Hafif çan bir model. Bunu da 3 kez tekrarlamayı düşünüyorum. Yine 3 burgu çalışması yaptıktan sonra, yani 3'er burgu arayla. Şimdi sıra sonuna geldim. Son 7 ilmeğim kaldı. Bu son 7 ilmeğimi pirinç örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bu arada arkadaşlar, ikinci ilik çalışmamdan sonra bakın 2, 4, 6, 8, 10 pirinç, yani 20 sıra sonra 3. ilik çalışmamı da yaptım. 1, 2, 3 tane ilik çalışması. Bundan sonra ilik çalışması da yok. Son iliğimden sonra 2, 4,
6 pirinç, şu kabarıkları sayarsak 6 pirinç boyunca örgümüzü örmüş olduk. Evet, şimdi ne yapacağız? Bu burgu çalışmamızdan sonra 2 burgu öreceğiz. Yine 3. burguda aynı çalışmayı yapacağız. Her artış yaptığımızda arkadaşlar 2 burada, 2 burada 4. Diğer kol altında da 2 sağda, 2 solda 4, toplamda 8 ilmek artırmış oluyoruz. Bunu 3 burgu arayla 3 kez tekrar ettiğimizde 2, 4, 6, 8, 3, 8'in 24 ilmek artırmış olacağız tüm yeleğimizin alt bedeninde. Şimdi bu şekilde örelim bir miktar, sonra tekrar beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, ilk artırmamızdan sonra yine 1-2 burgu ördüm. 3. burguda tekrar bir kez artırdım. Ardından 1-2 burgu ördüm. 3. burguda tekrar artırdım. Yani 3 kez artış yapmış olduk. 3. artışımdan sonra 1-2 burgu yaptım ve 2 sıra ördüm. Örgümün arka kısmındayım. Şimdi artık yeterli uzunluğa ulaştık. Hatta size ölçü de vereyim. Kaç santim örmüş olduk. Kol altından itibaren şuradan ölçtüğümde tam 18 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk. Şöyle başlangıçtan itibaren yakadan ölçtüğümde de tam 30 santim. Hatta 30,5 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız ve tıpkı kollarda ve şu ilik düğme kısmında örmüş olduğumuz lastik çalışmasının aynısını örmeye başlayacağız. Etek lastiği çalışacağız. Hemen başlayalım. Pirinç örgüyle zaten ilk 7 ilmeğimizi örüyorduk. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters olarak ilk 7 ilmeğimi pirinç örgü olarak örüyorum. Son ilmeğim pirinçte ters. Şimdi düz örgüm var. Düz örgümü de pirinç örgü olarak örmeye başlıyorum. Bir düz bir ters olacak şekilde şu pirinç çalışmamın olduğu yere kadar örüyorum. Buraya kadar bir öreyim. Evet, pirinç örgülerle burgu çalışmasının olduğu yere geldim. Son düz ilmeğim ters oldu. Ardından pirince devam ediyorum burgu kısmında. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir düz örgüyle geldim. Bakın şimdi burada bir ters ve yanında bir ters ilmeğim daha var. Şimdi bu tersi, zaten son ilmeğim düz olduğu için ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim pirinç örgüm ters. Bunun üzerine de düz örüyorum. Denk geldi arkadaşlar. Denk gelmeseydi 2 ilmeği birlikte örerek şu pirinç örgünün bütünlüğünü sağlayacaktık. Şimdi devam edelim. Pirinç örgümüzü örüyoruz. Evet, pirinç örgüm bitti. Bakın yine bir ters, 4 düz, bir tersten oluşan burgu ilmeklerimin olduğu yerdeyim. Pirinç örgümün son ilmeği düz. O yüzden devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Düz örgüme geldim. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi burayı da şuradaki
saç örgüsünün olduğu yere kadar pirinç örgülerle gelelim. Bakalım burada sorun çıkacak mı? Çıkmayacaksa yine pirinç örgüyle devam edeceğiz. Şayet çıkarsa 2 ilmeği birlikte örerek yine pirinç kurulumunu düzgün bir şekilde devam ettireceğiz. Şuraya kadar örüp geliyorum. Evet, burgu çalışmamın olduğu yere kadar pirinç örgüyle geldim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters olarak denk geliyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine düz ördüğümde 2 ters yan yana ya. Bunun üzerine düz örmem gerekiyor. 2 tane düzü birlikte öremeyeceğime göre o zaman şu 2 ters ilmeği, şu son ilmeğim ters ya, bu 2 düz ilmeği birlikte düz olarak ördüm. 2 ters ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Böylece pirinç örgüme devam edebiliyorum. Sıradaki ilmeğim düz, üzerine ters. Şayet denk gelseydi sorun olmayacaktı. Denk gelmediği için 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltmiş olduk ve şimdi pirinç örgümüze yine devam ediyoruz. Yine burgu çalışmamın oradayım. Burgu ilmeklerimi de pirinç olarak örüyorum. Evet. Ve devam ediyorum. Şuraya kadar gelelim. Bakalım buradaki pirinç devam edecek mi? Etmeyecekse yine 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Şuraya kadar bir öreyim. Evet, sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Son pirinç ilmeğim düz. Sıradaki pirinç ilmeğimi ters, düz ördüğümde şuradaki ilk pirinç bozuluyor arkadaşlar. Burayı düz örmem lazım. O yüzden yine aynı şeyi yapıyorum. İpi kendime aldım. En son düz örmüştüm. Sıradaki ilmeğimin ters olması lazım. 2 düz ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm. Sonra devam ediyorum. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters, tersin üzerine düz ve düzün üzerine ters. Bu şekilde var olan ilmeklerimin tamamını pirinç örgü olarak örmüş oluyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yani şu koldaki pirinç sayısından burada kaç? 1, 2, 3 kestiğimiz sırayla 4 sıra örmüşüz. 6 sıraya muhtemelen tamamlayacağım. Bu şekilde biraz örelim. Şu etek lastiğini bir göreyim. Ondan sonra tıpkı koldaki gibi pirinç örgü öreceğiz ve aynı zamanda kesme yapacağız. Koldaki çalışmanın birebir aynısını uygulayacağız. Şimdi bir miktar pirinç örgümüzü örelim. Sonra örerek kesme tekniğiyle kesip yeleğimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, pirinç örgümü ördüm. Toplamda kaç sıra ördüm hemen sayayım. Şöyle arkadan baktığımızda 1, 2, 3, 4 pirinç boyu, yani 8 sıra örmüş oldum. 9. sırada da örerek kesmeye başladım. Yine kol çalışmamızda olduğu gibi pirinç örgü olarak kesiyorum. Ne yapıyorum? Tersin üzerine pirinç olabilmesi için düz örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğim düz, üzerine ters örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerine geçiriyorum. Düzün üzerine ters örüp tersin üzerine düz örüp, yani pirinç örgümü örerek bütün ilmeklerimi bu şekilde kestim. Şu son ilmeğimi bir kez daha ördüm ve ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Arkadaşlar 1,5 yumak ip kullandım. Tam 2 yumak değil, 2 yumaktan biraz az. 1,5 yumak. Yani 100 gram ipte arkadaşlar. Benim ipim 50 gramdı. Ben 50 gram iple 4. yumağa başlamış oldum.
Evet. Şimdi örgümüzün iç tarafında tığımızın yardımıyla ipimi biraz yürütüyorum ve kalan fazlalığını keserek temizliyorum. Yine büyük bir çalışma yapmış olduk arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şimdi kameramı ayarlayayım. Şöyle minik ahşap düğmeler diktim. 3 tane iliğimiz vardı. Her şeyiyle çok güzel oldu. Kameramı bir ayarlayayım. Şu son halimizi ve ölçülerimizi size göstereyim. Evet arkadaşlar, kocaman bir yelek oldu demiştim. Şimdi ölçülerini vereceğim size. Şöyle tam yaka başlangıcından, şu omuz kısmından tuttuğumuzda 36 santim uzunluğumuz olmuş oldu. Kol altından kol altına da 29 santim genişliğim olmuş oldu. Bu pirinçli roba kısmımın uzunluğu arkadaşlar tam 10 santim. Robamızın burgulu kısımdan olan uzunluğu, yani şu kol mesafemiz de 13 santim. Kol altından sonra da şöyle tuttuğumda tam 23 santim uzunluğunda arkadaşlar. Yeleğimizin arka kısmı da böyle. Enimiz oldukça müsait. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar, yakamız müsait. Robayı bir burgu boyu daha uzatıp ardından şu görmüş olduğunuz boy kısmını da uzatarak daha büyük yaşlara örebilirsiniz arkadaşlar. Bu rahat 2-3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte bir yelek çalışması oldu. Dediğim şekilde 5 yaşa kadar büyütebilirsiniz. Başlangıç sayısıyla hiç uğraşmayın çünkü yakamız oldukça geniş. Sadece robayı uzatarak o da bir burgu boyu, yani birkaç kez daha uzatarak şu kol mesafemizi, şu robanın mesafemizi biraz uzattıktan sonra etek kısmını da uzatarak 4, 5, 6 yaşa kadar şu yakayla örmeniz mümkün. Ki arkadaşlar, benim kullanmış olduğum ip yünlü bir ipti ve ördükçe de inceldi. Ben onu 3,5 numarayla ördüm. Bakın örgümün sıklığına. Siz biraz daha böyle kalın tok bir iple örerseniz çok daha büyük olacak yeleğiniz. Bunu unutmayın. Yani rahat 5-6 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte bir yelek örmüş olursunuz. Evet, benden bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videomda görüşebilmek dileğiyle hepinize sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.